Selam herkese, ben Yiğit. Bugün konumuz middleware nedir? Çevremde çok fazla yapılan, yani gördüğüm projelerde ve gerçekten ciddi ve büyük projelerde de bu konunun çok atlandığını çok sefer gördüm. Çok önemli ve çok da basit de bir konu aynı zamanda. Bu konunun bizde yarattığı, yani projedeki developerlarda yarattığı dezavantaj şöyle: her yere try catch yazmak gibi, her yere loglama yapmak gibi, her yere secure işlemleri yapmak gibi çok fazla hamallığı var. Aslında bugün anlatacağım konu buradaki kısımları yok etmek, daha esneklik, modülerlik sağlamak proje içerisine. Daha kontrol edilebilirliği sağlamak üzerine böyle bir video çekmek biraz acil gördüm açıkçası. Bu da basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu konunun yazısını aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Oradaki yazı halini adım adım bazı şeyleri örnekleyerek anlattım. Oradan da ulaşabilirsiniz diyeyim. Lafı fazla uzatmadan videoya geçeyim. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse bizim gelen request'te belirttiğimiz veya eklediğimiz middleware bunları handle eder, araya girer, kontrol eder diye basit bir şekilde anlatabiliriz ama daha bir somut bir teoriden değil de daha gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse şöyle anlatılır. Diyelim ki siz bir restorana gittiniz ve müşterisiniz. Aynı zamanda bu restoranın aşçısı ve garsonu var. Şimdi siz gelen isteğinizi direkt olduğu gibi aşçıya vermeniz aşçının kafasını karışmasına, karmaşaya ve daha kötü bir ihtimalle yemeğin yanmasına sebep olur. Çünkü bir taraftan da sizlerle ilgilenirken bir taraftan da yemeği yapmakla uğraşması gerekiyor. Buradaki garsonumuz middleware görevi görecektir. Yani şöyle söyleyeyim: siz bir yere oturduğunuz zaman garson yanınıza gelir ve oraya isteklerinizi belirtirsiniz. Ve bu isteklerinizi ilk başta bir garsonun kendi süzgecinden geçirir. Yani sizde restoranda olmayan bir şey size evet var demez. Veya direkt olduğu gibi kalkıp da aşçıya ya müşteri böyle bir şey istiyor deyip de aşçı da ya bizde böyle bir şey yok deyip tekrardan uzatmak gerçekten ciddi bir sıkıntıdır. Buradaki middleware'in önemini anlattığımı düşünüyorum. Aynı şekilde bizim projelerde doğru bir şekilde kod karmaşalarını azaltmamız, kod tekrarını da azaltmamız gerçekten çok ciddi bir derecede bize katkı sağlayacaktır. Yani bizim her yere try catch yazmamız bize çok ciddi bir yoracaktır ve bu çok ciddi ve büyük projelerde bunu yapıyorlar arkadaşlar. Her satırı try catch yazıyorlar. Bunu yapmanıza gerek yok. Tabii try catch çok önemli bir şeydir. Bazı yerlere konulması da gerekiyordur. Ona herhangi bir lafım yok ama her programın istisnai durumları kontrol etme bu şekilde yapılmaması gerekiyor. Aynı zamanda da loglama işlemleri, her request'in başına ve sonuna log işlemi konulması aynı şekilde hamallığa yapılıktır yani bu ve bu karmaşaya da sebep olur. Yani sizin bir yarın gün log yapınızı değiştirmeniz buradaki yapılan kodların tamamıyla neredeyse imkansıza yakın, tabii büyüklüğüne göre değişir. Çok mümkün olmayacaktır sonradan farklı bir yapılara geçmek. Buradaki bizim amacımız tamamıyla karmaşayı yapmak, esnekliği arttırmaktır. Umarım size anlatabilmişimdir buradaki middleware'ın önemini. Basit bir şekilde anlatacağım zaten dediğim gibi. Şimdi size basit bir şekilde middleware nasıl tanımlanır, nasıl eklenir ve bunların sıralamasının önemini birazdan açıklayacağım. Şimdi ben bir tane proje oluşturdum ve projeye bir tane klasör ekliyorum, middlewares diye. Middlewares diye bir tane klasör ekledim ve bunun içerisine sizin projede eklemek istediğiniz middleware'lerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Mesela secure middleware diye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda log middleware diye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda da error middleware diye ekleyebilirsiniz. Şimdi ben buradaki ilk başta tabii ki de error middleware'dan başlayacağım ve buradaki basit bir şeyleri GitHub hesabımda paylaşacağım. Onu da linkini aşağıdaki açıklama kısmından erişebilirsiniz. Orada da artık projeyi public olarak projeler paylaşmaya çalışacağım. 2024'teki hedeflerimden bir tanesi budur. Buraya ilk başta şöyle bir şey yapalım. Şimdi request delegate'i bizim buraya eklememiz gerekiyor. Buradaki request delegate şu işe yarar: bir sonraki buradaki işlemlerden sonra bir sonraki middleware'i bize iletir. Çünkü bir projeye birden fazla middleware ekleyip de çıkartabiliriz. Projenin ihtiyaçlarına göre bu şekilde yapabiliriz ve aslında zaten bize Copilot ne yapmam gerektiğini direkt otomatikman söyledi ama ben bunları bu şekilde yapmayacağım. Şu an test amaçlı şöyle bir yapacağım ve bırakacağım. Şimdi buradaki gördüğünüz şu: buradaki error middleware'a buraya giriyor ve bir sonraki şey delegate ediyor. Aynı şekilde ben şöyle bir örnekle gösterebilirim. Middleware'in tanımlanması da şu şekilde. Ben buraya, bu arada bunların dediğim gibi sıralaması çok önemli, use middleware deyip buradaki error middleware'imle ben buradaki yapmak istediğim şeyi buraya açıklayabilirim. Buradaki herhangi bir şey yok. Ben buraya bunu tanımladım. Aynısını ben bunu tanımlamak istiyorum. Log middleware'e tanımlamak istiyorum. Çünkü bir şey daha göstereceğim size. Ve bir taraftan da birden fazla middleware'in tanımlanamadığından size göstereceğim. Ve geliyorum buraya da program CS'e geliyorum. Buraya da log middleware'i ben buraya tanımladım. Şimdi ben buraya bir tane debug koyacağım.
Ve ondan sonra error middleware'e ben bir tane debug koyacağım. Nasıl işlediğinizi hep beraber görmüş olacağız. Ben burada projeyi başlatıyorum. Şimdi bizim burada sıralama çok önemli dediğimiz zaman sıralamayı biz buradan başlatıyoruz. Yani ilk atılan istekte yanlış yere gitmiş. Tekrardan başlatıyorum. Burada bir server ile ilgili bir hata aldık. Tamamdır. İsteğimiz geldi. Şimdi burada ilk sıralama önemli dediğim zaman ilk başta bizim log middleware'imiz başlatılacak. Ondan sonra error middleware'imizden devam edecek. İki tarafa da debug koydum. Nasıl işlendiğimizi hep beraber bakalım. Ben buraya basit bir şekilde istek attım. İlk başta gördüğünüz üzere buraya geldi. Şimdi buraya girdikten sonra otomatikman bir sonraki middleware'e geldi. Sonra buradan response'umuzu aldık. Ondan sonra buraya geri döndü. Şimdi ekranda gördüğünüz bir tane fotoğraf koyacağım. Middleware'imiz aynı o şekilde devam ediyor. Request'lerimizi ilk başta atıyor. Sonra response'umuzu aldıktan sonra aynı şekilde geri dönüyor. Aslında önemli olan kısım bu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Try catch koyacağız. Ve ben bunun kodlarını dediğim gibi açık blogumda bunu bulabilirsiniz. Ben buraya error middleware'e geliyorum arkadaşlar. Bir tane try catch buraya yazalım. Şimdi try catch'imizi yazdık ve örnek olarak şurada throw new exception test diyorum. Ben buraya bir tane exception fırlatayım. Şimdi biz burada try catch'imizi aldık. Şimdi nasıl olacağını, nasıl işlendiğini tekrardan geri görelim ve ben buraya da bir tane debug atayım. Tekrardan projemizi başlatayım. Geldim. Try out diyorum. İlk başta log middleware'ime geldi. Ondan sonra error middleware'ime geldi. Ondan sonra bizim exception'ımızı aldık. Sonra geri dönerken hani biz try içerisine aldık ya. Burada cache'in içerisine giriyor arkadaşlar. Şimdi cache'in içerisindeki bizi hataya baktığımız zaman demek ki verdiğimiz hatamızı burada göreceğiz. Zaten burada da aynı şekilde geliyor. Ve buradaki cache'leri daha farklı şekillerde cache'inizi burada arttırabilirsiniz. Şimdi ben burada aslında daha geniş kapsamlı, çok da kompleks olmayan bir tane kod yazacağım. Şuraya tabii ki de ayrı bir tane metot yazı private static diyorum ve buraya task olsun. Handle exception async yazıyorum ve buraya zaten çatırt diye geldim. Ama tabii ki de teker teker yaparım. Buradaki context'imizin response'u kendimiz burada dediğim gibi handle edebiliyoruz bazı şeyleri. Context type'ını application JSON. Burada dediğim gibi şey yapabiliyoruz. Burada HTTP status kodumuzu verebiliyoruz. Internal error olarak dönelim ve aynı zamanda da buradaki error details diye bir tane bir class oluşturup buraya yapabiliriz. Sizin normalde bir API yazıyorsanız normalde zaten base response'unuz olması gerekiyordur. Tabii log koymak istiyorsanız logger diye koyup şuraya kendiniz de şurada logger bu şekilde sizin log verebilirsiniz. Burada throw atmak yerine handle exception'ı burada bu şekilde verebilirsiniz. Tekrardan yeniden başlatacağım ve nasıl tepki verdiğini hep beraber bir daha bakalım. Servisimize bir stack atıyoruz. Burada geldik. Burada hatamızı aldık. Exception'a girdik. Burada logumuzu verdi. Buradaki kontrol edelim. Response'umuzu verdi. Burada status kodumuzu verdi ve en sonda gördüğünüz üzere parse edemediği için hata vermiş. Bunu bu şekilde yaparsak tekrardan bir kontrol edelim. Gördüğünüz üzere JSON'ımızı parse ettiğimiz zaman daha düzgün bir şekilde status kodumuzu ve mesajımızı buraya tekrardan geri dönmüş olduk. Şimdi böylelikle bizim programda istisnai yaşanabilecek her türlü yolda kalkıp da try catch yazmamıza gerek yok. Bazı noktalarda yazmamız gerekiyor. Şimdi buradaki middleware'in de öneminden biraz sıralamasının öneminden de biraz bahsedeceğim. Şimdi ben eğer ki bir önceki kodda veya middleware'de herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman, exception yaşandığı zaman test 2 diyorum. Buraya herhangi bir şekilde müdahale edemiyoruz. Çünkü önceki middleware'de hata aldığı için oraya sonuçta try catch yazılmamış oluyor. Ondan kaynaklı otomatikman orayı biz herhangi bir şekilde handle edemiyoruz. Ondan kaynaklı o kısım patlayabilir. Şimdi şöyle try out diyorum ve otomatikman bu şekilde hatamızı aldık. Biz kalkıp buradaki error middleware'imizi bir sonraki şeye atsaydık, yani bir öncekine koysaydık, bakalım nasıl bir sonuç alacaktık görelim. Gördüğünüz gibi test 2 diye verdi. Yani ondan kaynaklı middleware'imizi ilk başa koymamız bizim için çok önemlidir yani bu tarz konular için. Fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.